Birazdan sormak istediklerim arasında hatırlatıyorum altın ve bu enflasyonist ortamda belki küçük yatırımcı için öneriler olacak ama önce bir asgari ücret belirsizliğini sormak isterim. Şimdi ilk toplantı pek olumlu sonuçlanmadı takip ettiğimiz kadarıyla. Ama zaten toplantının olumlu sonuçlanmasına dair bir beklenti var mıydı? Ben ondan da pek emin değilim. Zikredilen oranlar da pek iç açıcı değil. Evet, enflasyon hedefi tutturulamayacak gibi görünüyor. Sayın Mehmet Şimşek bile kabul etti bu durumu. Ancak orada yapılması planlanan zamsa sanki o hedef tutturulmuş gibi ya da yani çok yakınındaymış gibi zikredilen oranlar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Sadece artık asgari ücretlileri de ilgilendirmiyor üstelik bu oran. Özellikle özel sektörde çalışan milyonlarca beyaz yakalıyı ve orta derecede çalışanı, yani üst düzey yöneticileri değil ama milyonlarca özel sektör çalışanını da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücrete yapılacak zam oranında onunla da yapılacak oran belirlenecek. Beklentin ne yönde diye sormak isterim. Şimdi birkaç tespit yapayım. Bu asgari ücret tespit komisyonu değil, dostlar alışverişte görsün komisyonu. Zaten baştan verecekleri rakamı zaten kafalarında biliyorlar. Oraya işçi temsilcisini götürmenin falan anlamı yok. O sendikalarımızın da artık ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hep söylediğim bir şey var. Lüks Alman arabasına binen işçi temsilcisi olmaz. Böyle bir işçi temsilcisinin olduğu yerde zaten hani o işçi hiçbir şey elde edemez. Onu bir geçelim. Diğer tespitim şu. Yaz aylarında çok konuşuldu ya hani asgari ücret enflasyona yenildi, artırılmalı mı ara zam vesaire. O zaman şu tespiti yapmıştım. Bakın, neden Merkez Bankası enflasyonla mücadelede başarılı değilken faiz indirmek zorunda? Çünkü reel sektör dönemiyor. İflaslar var, konkordatolar var. Maliyetler yüksek, kar marjları düştü, dönemiyorlar. Kredi maliyetleri de yüksek, kiminin finansman erişimi de yok. Şimdi bu tabloda hükümet bir tercih yapmak zorunda. İşsizlik de biliyorsun %30'larda geniş tanımlı işsizliğimiz. Yani her 3 kişiden biri işsiz. Şimdi sen asgari ücreti artırdığında zaten maliyetlerini çıkaramayan ve dönemeyen firma ne yapar? Ya batar, ya faaliyetlerini daraltır, ya personel azaltır. Yani işsizlik körüklenir. Hükümet de burada bir tercih yapıyor. Daha fazla işsiz olacağına diyor, mevcutta düşük ücret alan, enflasyon yenilenen kişiler şikayet etsin, orayı bir şekilde yönlendiririz, yönetiriz. Ama işsiz sayısını artırmamalıyız. Bugün geldiğimiz noktada yaz aylarıyla bugünü kıyasladığımızda firmalar daha iyi durumda diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ekonomi daha iyi durumda diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bugün de aynı stratejiyle ilerlenecek. Asgari ücretli veya işte senin de dediğin gibi asgari ücreti artırdığında diğer ücretler de artacak sonuçta. Veya yıllık zam oranlarının artılacağı zamanlara geliyoruz. O zaman ne yapacaklar? Kardeşim biz bir evet nominal artış yapalım. Yine güzel bir hikaye yazalım. Dolar bazında şuradan şuraya getirdik falan. Ezdirmedik. Ezdirmemeye devam ediyoruz. Ezdirmeyeceğiz. Hiç ezdirmedik falan. Bunları yine söyleriz, çıkarız, tweetler atarız falan deriz. Ama belli bir oranda yapalım. Niye? Firmalar işçi çıkarmasın. Zaten dönemiyorlar. Tercih bu yönde. Olmaya devam edecek. Maalesef bu. Bu çalışan kesim için kötü. Çünkü zaten alım gücü eridi. Bak bugün 28 bin lira dediğimiz açlık sınırı 31 Ocak itibariyle asgari ücret hesaplara yattığında muhtemelen 31 bin, 32 bin, 33 bin bakacağız. Ama oralarda olacak. Bugün Morgan Stanley dahil uluslararası kurumlar yönlendirmeler yapmaya başladılar zaten. Ne diyorlar? İşte %20 civarında bekliyoruz. Yahu %30 yapsan ne olur? Yine açlık sınırının altında daha maaş ele gelmeden açlık sınırının altında yaşamaya devam edecek bu insanlar. O yüzden bu sistemde çalışan kesime, sabit gelirli kesime olumlu bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Emekli için de böyle, memur için de böyle, beyaz yaka için de böyle. Yani yoksulluk sınırımız da 91 bin lira. Yahu bugün mesela ben eski bankacıyım. Bakıyorum çalışanlara bankalarda falan veya diğer sektörlerde çalışan dostlarımıza bakıyoruz. Asgari ücret 22.104 lira da 35 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya çalışan bir sürü insan var. Bunlar
yoksulluk sınırının altı değil mi? Hem de bayağı altı. Yani biz neden bahsediyoruz? İnsan onuruna yaraşır bir yaşamdan bahsediyoruz. Ama açlık sınırının 28 bin lira olduğu, ülkede ortalama ücret haline gelen asgari ücretin ise 22.104 lira olduğu bir ülkedeyiz. Çalışan kesimin neredeyse yarısı asgari ücretli Türkiye'de. Ve açlık sınırı bir standart, bir norm haline geldi. Normalize edildi. Yani bugün mesela asgari ücretli 22.104 lira değil de 28 bin lira alıyor olsaydı bu çok mu iyi bir rakam? Bugün alsaydı. Karnını doyurmakla alakalı o rakam ya. Ya bu insan dediğimiz varlık bir yapay zeka değil ki. Robot değil ki. Bu insanın çıkması lazım dışarıya. Birileriyle sosyalleşmesi lazım. Sineması var bu işin, tiyatrosu var, ne bileyim bir maça gitmesi lazım, bir konsere gitmesi lazım, bir tatile gitmesi lazım, bir kafeye gitmesi lazım ya. Arkadaşın psikoloğudur ya. Biz bunlardan da mahrum kaldık ülke olarak. Niye depresif herkes? Kimse birbiriyle sosyalleşemiyor artık. Dışarıya çıkmak büyük maliyet. Bir kafeye gittiğinde 200 liraya bir kahve içmek ne demek? Yanına bir şey yesen 2 kişi 1000 liraya çıkacak oradan ya. Bak düşünebiliyor musun? Paraya bak. Ama asgari ücret 22.104 lira. Emekli aile 16.881 lira. İstanbul'da asgari ücretliye, emekliye bu rakamları reva görenler uğramayacakları semtlere bir gitsinler. Hani kendileri uğramazlar bile. Geçmezler. Küçümserler o semtleri. Oralarda kiralar 15-20 bin lira. Bu insanlar karnını doyuracak, fatura ödeyecek, çocuk okutanı var. Yani biz artık Survivor Türkiye diyebiliriz. Yaşam mücadelesi veriyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bana da bir soru soruyorsun, 1000 A istiyorsun. Herkes öyle. Yani bir ortama girdiğinde ne kadar sosyoekonomik olarak iyi durumda olursa olsun, çok çok şanslı azınlık hariç, herkesin ilk konuştuğu şey hayat çok pahalı, fiyatlar çok arttı ve ne olacak? Daha da mı kötü olacak? Yani gerçekten bunu siyasi görüşten, eğitim seviyesinden, gelirden bağımsız söylüyorum. Şu haber Artık siyasi görüşü geçtik bence... ya Simge. Yani artık Evet. ideolojiyi, siyasi görüşü geçtik. Benim oturduğum yerde her görüşten insan var, hepsi şikayet ediyor. Evet. Bak yani şu ekonomimdeki haber bence çok önemli. 5.000 liranın 20 yıldaki değişimi, 2005 yılında bir market poşeti doldurulabiliyordu. Şimdi market poşetinin maliyeti 5 lira oldu neredeyse. Enteresan bir noktadayız ya. Gerçekten Evet. iktisat literatürüne girecek. Yarın öbür gün ileride kitaplarda konu olacak kitaplara. Tez konusu olacak. Araştırmalara konu olacak bir ekonomik modelimiz var. Ve Evet. dünyada insanlara, iktisat öğrencilerine şu anlatılacak bence. Bunları yapmazsanız ekonomi kötü olmaz. Neler yapılmamalı? Evet. Bunlar anlatılacak kitaplarda gerçekten. Çok enteresan bir ülke haline geldik. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Hala bir takım verilerle Türkiye'deki ekonomik tabloyu açıklamaya çalışanlar var. Bizler de tabii ki veri kullanıyoruz. O ayrı bir şey ama oraya indirgeyenler var sadece. Şu gerçeği kabul edelim, yani kafaları kumdan çıkaralım. Türkiye'deki ekonomik tablonun bozulması nedeni sistem ve siyaset. Burası düzelmeden, biz tekrar yasama, yürütme, yargı bağımsızlığının tesis edildiği bir ülke haline gelmeden, kurumların başına liyakatli isimler gelmeden, denetim olmadan, şeffaflık olmadan, şeffaf veri olmadan düzelemeyiz. Çok açık yani. Yapısal reformlardan herkes bahsediyor da en büyük yapısal reform sistemin tekrar değişmesidir Türkiye'de. Ondan sonra Yani diğer yapısal reformlar olur ancak. şu konuda katılıyorum. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bir ekleme yapmak isterim. Çok büyük bir doğalgaz, petrol, altın madeni falan bulmadıkça. Çünkü Türkiye'de, çünkü dünyada zenginliğin ilk ön koşulu demokrasi değil. Bunu biliyoruz. Öyle. Ama Ama o şu ülkelerin itirazım başka olacak. kaynakları var. Tam bütün itirazım olacak. Bak bu kaynaklar Venezuela'da yok mu? Petrol. Venezuela halkı nasıl yaşıyor? Evet. Orada işte bu cumhuriyetin kıymetini bilmek gerekiyor ya. Şimdi kurallar toplumu olmak, adalet. Şimdi kanun toplumu olmak değil. Kanun her yerde var. Ama adil bir şekilde uygulanması söz konusu olmadığında
eğitimde fırsat eşitliği, vergilendirmede adalet, gelir dağılımında adalet olmadığında, denetim olmadığında, halk topladığı verginin nereye gittiğini denetleyemez durumda olduğunda, sorgulamadığında sen istediğin kadar dünyanın en büyük altın madenlerini bul çıkar. Dünyanın bütün petrolü sana gelsin. Sistem öğütüyorsa ve vatandaşa dağılmıyorsa o, sadece belli gruplara gidiyorsa, istediğin ülke zengin, evet birileri zengin olur, bugün birileri zengin, hem de çok zengin, ama halk zengin olmaz. Yani ülkemiz bizim bence fakir bir ülke değil baktığında. Doğru yönetilmeyen bir ülke.